İnsanlık tarihi boyunca değişmeyen bir soru vardı. Ölüm kaçınılmaz mı? Her kültürde, her çağda, her uygarlıkta insanlar aynı soruya takılıp kaldı. Çünkü ölüm sadece biyolojik bir son değildi. Aynı zamanda insanın bilinmeze duyduğu en büyük korkuydu. İlk uygarlıklardan itibaren insanlar ölümsüzlüğün peşinden koştu. Mezopotamya'da yazılan en eski edebi eserlerden biri olan Gılgameş Destanı bu arayışın en güçlü örneğidir. Kral Gılgameş, dostu Enkidu'nun ölümünden sonra derin bir sarsıntı yaşar ve ölümsüzlüğü aramaya koyulur. Dağları aşar, denizleri geçer, tanrılarla konuşur ama sonunda ölümsüzlüğü bulamaz. Bu hikaye bize şunu anlatır: ölümsüzlük arzusu insan ruhunun en eski hayallerinden biridir. Antik Mısır'da firavunlar ölümden sonraki hayata hazırlanmak için devasa piramitler inşa ettirdi. Onlar için ölümsüzlük, bedenin korunması ve ruhun ebediyete taşınmasıydı. Bu yüzden mumyalama tekniğini geliştirdiler. Firavunun bedeni bozulmazsa ruhunun sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorlardı. Doğu kültürlerinde de benzer arayışlar vardı. Çin'in efsanevi imparatoru Qin Shi Huang ölümsüzlüğü bulmak için simyacılara emir verdi. Ona ölümsüzlük iksiri yapılmasını istedi. Ama ironik bir şekilde simyacıların verdiği iksirlerde civa bulunuyordu ve bu da imparatorun ömrünü kısalttı. Yani ölümsüzlük arayışı bazen tam tersi ölümün hızlanmasına yol açıyordu. Ortaçağ Avrupa'sında simyacılar iksiri hayat peşindeydi. Aynı zamanda felsefe taşı adı verilen ölümsüzlüğü ve sonsuz gençliği getirecek mistik bir maddeyi aradılar. Harry Potter filmlerinde bile karşımıza çıkan bu fikir aslında insanlığın 1000 yıllık hayalinin bir yansımasıydı. Ama sadece hükümdarlar, krallar ya da simyacılar değil, sıradan insanlar da ölümsüzlüğün farklı yollarını düşündü. Dinler ölümden sonra bir yaşam fikriyle teselli verdi. Hristiyanlıkta cennet ve cehennem, İslam'da ahiret, Hinduizm'de reenkarnasyon, hepsi aynı sorunun farklı cevaplarıydı. Ölüm gerçekten son mu yoksa başka bir başlangıç mı? Psikolojik açıdan bakarsak ölümsüzlük isteği çok insani bir duygudur. Çünkü insan en temel içgüdüsü hayatta kalmak. Açlıktan ölmemek için yemek yeriz. Tehlikelerden kaçmak için reflekslerimiz vardır. Ama en büyük tehlike, en büyük korku ölümün kendisidir. Onu engelleyemediğimiz için de hayal gücümüz devreye girer. Ölümü durduramıyorsak belki de bir yolunu buluruz diye düşünürüz. Bazen bu hayal sanata yansıdı. Şairler, yazarlar, sanatçılar eserleriyle ölümsüz olmak istediler. Çünkü eser yaşarsa adları da yaşayacaktı. Homeros'un destanları, Shakespeare'in oyunları, Mevlana'nın sözleri hepsi aslında bir tür ölümsüzlük arayışıdır. Bazen de bu hayal bilim kılığına girdi. 16. ve 17. yüzyıllarda tıp gelişmeye başladığında insanlar artık ölümsüzlüğü sihirde değil, bilimde aramaya başladı. Ama henüz yaşlanmanın ne olduğunu bile tam olarak bilmiyorlardı. İnsan neden yaşlanır, vücut neden zayıflar? Ölümsüzlüğün yolu önce bu sorulara cevap bulmaktan geçiyordu. İlginç olan şu, insanlık tarihi boyunca ölümsüzlük arayışının yöntemi değişti ama amacı hiç değişmedi. Kimi zaman tanrıların lütfuna sığınıldı, kimi zaman simyanın gizli formüllerine, kimi zaman da bilimin gücüne. Ama her çağda aynı hayal tekrarlandı: sonsuza kadar yaşamak. Bugün geriye dönüp baktığımızda bu hikayeler bize sadece geçmişi değil, bugünü de anlatıyor. Çünkü modern dünyada bile ölümsüzlüğün peşinden koşuyoruz. Artık piramitler inşa etmiyoruz, iksirler içmiyoruz ama genetik laboratuvarlarında, yapay organ fabrikalarında, bilgisayar çiplerinde aynı sorunun cevabını arıyoruz. Ve işin belki de en çarpıcı yanı şu: eski çağlarda ölümsüzlük bir masalken günümüzde bilim insanları bunun gerçekten mümkün olup olmayacağını ciddi tartışıyor. Ölümsüzlük arayışında eski çağlarda simyacılar iksirler peşinde koşuyordu. Ama modern çağla birlikte işin rengi değişti. Artık ölümsüzlüğü bulmak için büyülere değil, bilime bakıyorduk. Çünkü insanlık fark etti ki ölümün kapısını açan anahtar hücrelerimizin içinde saklıydı.
Peki neden yaşlanıyoruz? Bunu anlamak için önce biyolojinin derinliklerine bakmamız gerekiyor. İnsan vücudu trilyonlarca hücrelerden oluşur. Her hücre kendi içinde bir fabrika gibidir. Çalışır, enerji üretir, protein sentezler, bölünür. Ama bir sorun var. Hücreler sonsuza kadar bölünemez. 20. yüzyılda bilim insanları Hayflick limiti adı verdikleri bir şey keşfetti. Bu limite göre insan hücreleri sadece belli sayıda bölünebilir. Ortalama 50 ile 70 kez. Ondan sonra hücreler bölünmeyi durdurur ve yaşlanma başlar. İşte bu biyolojik sınır yaşlanmanın temel sebeplerinden biridir. Ama neden böyle? Bunun cevabı DNA'mızda gizli. DNA'mızın uçlarında telomer adı verilen özel yapılar bulunur. Telomerler kromozomlarımızın ucundaki koruyucu kapaklar gibidir. Her hücre bölünmesinde bu telomerler biraz kısalır. Bir kitap ayracının sürekli yıpranması gibi. Telomerler tükendiğinde ise hücre artık sağlıklı bölünemez. Bu da yaşlanmaya, hastalıklara ve sonunda ölüme yol açar. Yani aslında yaşlanma biyolojinin içine yazılmış bir geri sayım saati gibidir. Bilim insanları bunu fark edince yeni sorular sormaya başladı. Eğer telomerler kısaldığı için yaşlanıyorsak onları uzatabilir miyiz? Eğer DNA'mız bozulduğu için hücreler yaşlanıyorsa bu hasarı onarabilir miyiz? İşte modern biyogerontoloji bilimi de böyle doğdu. 20. yüzyılın ortalarından itibaren yaşlanmayı anlamak için yüzlerce deney yapıldı. Fareler üzerinde yapılan araştırmalarda kalori kısıtlamasının ömrü uzattığı görüldü. Daha az yemek yiyen fareler daha uzun süre yaşıyor. Bu ilk kez bilim insanlarına şunu düşündürdü. Belki de yaşlanmayı yavaşlatmak mümkün. 1980'lerde moleküler biyoloji hızla gelişmeye başladı. Araştırmacılar genlerin yaşlanmada oynadığı rolü keşfetti. Özellikle bazı genlerin hücrelerin kendini tamir etme kapasitesini etkilediği ortaya çıktı. Bazı organizmalarda bu genler sayesinde çok daha uzun ömürlü türler ortaya çıkıyordu. Örneğin Grönland köpek balıkları 400 yıla kadar yaşayabiliyordu. Demek ki ölümsüzlük tamamen imkansız değildi. Doğa zaten bunu bir ölçüde başarmıştı. 1990'larda bilim dünyası telomerlerin sırrına bir adım daha yaklaştı. Elizabeth Blackburn ve ekibi telomerleri yeniden uzatabilen bir enzim buldu. Telomeraz. Bu enzim adeta bir biyolojik tamirciydi. Telomerleri onarıyor, hücrelere gençlik aşılıyordu. Ama bu keşif aynı zamanda riskliydi. Çünkü telomeraz aynı zamanda kanser hücrelerinde de aktiftir. Yani sonsuz bölünme sadece ölümsüzlüğü değil, aynı zamanda kontrolsüz çoğalmayı da getirebilir. Bilimsel merak işte burada daha da arttı. Eğer bu mekanizmayı doğru yönetebilirsek yaşlanmayı yavaşlatabilir miydik? İnsan ömrünü 80 yıldan 150 yıla kadar çıkarabilir miydik? Günümüzde yaşlanma artık bir kaçınılmaz kader değil, çözülmesi gereken bir biyolojik problem olarak görülüyor. Bunu en iyi özetleyenlerden biri ünlü biyogerontolog Aubrey de Grey. Ona göre yaşlanma tıpkı paslanan bir makine gibidir. Nasıl ki bir arabayı sürekli tamir edersek daha uzun süre kullanabiliriz, İnsan vücudu da sürekli onarımla çok daha uzun yaşayabilir. İşte bu fikir milyar dolarlık araştırmaların kapısını açtı. Google'ın kurduğu Calico şirketi yaşlanmayı anlamak ve yavaşlatmak için devasa yatırımlar yapıyor. Dünyanın en zengin insanları ölümsüzlük araştırmalarına servet akıtıyor. Çünkü onlar biliyor ki eğer ölümsüzlük mümkün olursa ilk faydalanacak kişiler bu teknolojiyi finanse edenler olacak. Bugün hala kesin bir çözüm bulunmuş değil. Ama bilim yaşlanmayı parça parça çözmeye başladı. Telomerler, hücre bölünmeleri, DNA tamiri, kök hücreler. Hepsi bir araya geldiğinde büyük resim ortaya çıkıyor. Ölüm artık mutlak bir yazgı değil. Üzerinde oynayabilecek bir biyolojik süreç. İnsanlar binlerce yıldır ölümsüzlüğün peşindeydi. Artık elimizde sadece mitler değil, gerçek laboratuvar deneyleri var. Peki günümüzde bilim bizi gerçekten ölümsüzlüğün eşiğine mi getiriyor? İlk büyük adım genetik mühendislik. Bilim insanları artık DNA'mıza adeta bir bilgisayar kodu gibi okuyabiliyor, düzenleyebiliyor. Bunun için kullanılan en güçlü araçlardan biri CRISPR-Cas9 teknolojisi. Bu yöntem sayesinde hatalı genler kesilip düzeltiliyor. Teorik olarak yaşlanmaya yol açan genetik kusurlar da
bu şekilde tamir edilebilir. Hatta bazı araştırmacılar telomerleri yeniden uzatmak için gen düzenleme kullanıyor. Eğer başarılı olunursa hücrelerimiz adeta gençliğini yeniden kazanacak. İkinci büyük alan ise kök hücre tedavileri. Kök hücreler vücuttaki tüm dokuları yenileyebilen özel hücrelerdir. Yaralanan bir organı, hasar gören bir dokuyu onarabilirler. Bugün birçok laboratuvar yaşlanan dokuları genç kök hücrelerle değiştirmeyi deniyor. Teorik olarak vücudumuz sürekli yenilenirse yaşlanmanın etkileri ortadan kalkabilir. Yani yaşlı bir kalbin gençleşmesi, kör gözlerin yeniden görmesi, kırışmış derinin tazelenmesi mümkün olabilir. Üçüncü adım yapay organlar ve biyoteknolojik protezler. 3D yazıcılarla basılan yapay kalpler, biyolojik böbrek prototipleri, hatta yapay cilt. Bugün bilim insanları sadece hücreleri değil, komple organları üretmeye çalışıyor. Eğer bir gün tüm organlarımızı yapay versiyonlarıyla değiştirebilirsek belki de ölümsüzlüğün yolu buradan geçecek. Çünkü bozulmuş parçayı değiştirip yolumuza devam edebileceğiz. İnsan vücudu tamir edilen bir makineye dönüşecek. Ama ölümsüzlük sadece biyolojiye bağlı değil. Bir başka devrim de dijital bilinç aktarma fikri. Bilim insanları yıllardır beynimizin nasıl çalıştığını çözmeye çalışıyor. Beyindeki nöron bağlantılarının haritalanmasıyla bir gün zihnimizin kopyasını bilgisayarlara yüklemek mümkün olabilir. Yani biyolojik bedenimiz ölse bile bilincimiz dijital bir evrende yaşamaya devam edebilir. Bu transhümanizmin en iddialı vizyonlarından biri. İnsan artık sadece et ve kemikten ibaret olmayacak, dijital bir varlık haline gelecek. Bu teknolojilerin çoğu henüz deneme aşamasında olsa da dünyanın en zenginleri bu alana milyarlarca dolar yatırıyor. Örneğin Google'ın kurduğu Calico şirketi yaşlanmayı durdurmak için çalışıyor. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un desteklediği Altos Labs hücreleri gençleştirme üzerinde araştırmalar yapıyor. Elon Musk ise Neuralink projesiyle insan beynini bilgisayarlara bağlamayı hedefliyor. Çünkü onlar çok iyi biliyor. Ölümsüzlük gerçekleşirse ilk faydalanacak olanlar bu yatırımı yapanlar olacak. Ama işin içinde büyük riskler de var. Telomerleri uzatmak kanseri tetikleyebilir. Genetik düzenleme yanlış yapılırsa insanlık geri dönülmez bir hata yapabilir. Bilincin dijitalleştirilmesi gerçekten bizi mi taşır yoksa sadece bir kopyamızı mı yaratır? Yine de bu sorular bilim insanlarını durdurmuyor. Çünkü ölümsüzlük insanlık tarihinin en büyük ödülü. Kim sonsuza kadar yaşamak istemez ki? Bugün dünyada birçok deney sürüyor. Farelerin ömrünü 2 katına çıkaran genetik müdahaleler, kök hücreyle yaşlanan deriyi yenileme girişimleri, kalp nakline uygun yapay organ prototipleri, hatta San Francisco'da bazı şirketler insan beynini tarayıp bilgisayara aktarmanın yollarını deniyor. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor değil mi? Ama aynı şey 100 yıl önce uçaklar için de söyleniyordu. İnsanların gökyüzünde uçamayacağına inanılıyordu. Şimdi ise Mars'a gitmeyi planlıyoruz. Belki de ölümsüzlük düşündüğümüzden daha yakın. Belki de ilk ölümsüz insanlar çoktan doğdu bile. Çünkü bilim öyle hızlı ilerliyor ki 30-40 yıl sonra 80 yaşına gelmiş biri gençleşme tedavisiyle yeniden 40 yaşına dönebilecek. Bu döngü tekrarlandığında ise ölüm biyolojik bir zorunluluk olmaktan çıkacak. Ama akılda bir soru daha var. Diyelim ki bilim gerçekten ölümsüzlüğü getirdi. Peki insanlık buna hazır mı? Sonsuz bir yaşam gerçekten istediğimiz şey mi? Binlerce yıldır insanlık ölümsüzlüğün peşinde koştu. Bugün artık bilim yaşlanmayı yavaşlatmanın ve belki de durdurmanın eşiğinde. Ama asıl büyük soru şu: eğer bir gün ölümsüzlük gerçekten mümkün olursa bu dünya nasıl bir yer olur? Öncelikle toplumsal bir şok yaşanacağı kesin. Ölüm, insanlık uygarlığının üzerine kurulu olduğu temel gerçeklerden biridir. Kültürler, dinler, yasalar, hatta ekonomiler bile ölüm gerçeğini göz önünde bulundurarak gelişti. Eğer ölüm ortadan kalkarsa bu düzen de kökten değişmek zorunda kalacak. Düşünün, insanlar artık yaşlanmıyor. Dünya nüfusu hızla artıyor. Kaynaklar kısıtlı ama insanlar ölmüyor. Bu durumda ya çok daha ileri bir teknolojik bolluk çağına girmemiz gerekir ya da ciddi bir kaos ortaya çıkar. Çünkü ölümsüzlük sadece bireysel bir mesele değil,
gezegenin geleceğini de ilgilendiriyor. İşin etik boyutu da var. Kimin ölümsüz olma hakkı olacak? Zenginler mi? Fakirler mi? Eğer ölümsüzlük tedavileri çok pahalı olursa dünyada yeni bir sınıf ortaya çıkabilir. Sonsuza kadar yaşayan elitler ve ölümlü kalmaya mahkum olan sıradan insanlar. Bu da tarihteki en büyük eşitsizliği yaratabilir. Felsefi sorular da en az bu kadar çarpıcı. Sonsuz bir hayat gerçekten istediğimiz bir şey mi? Hayatın anlamı aslında sınırlı olmasından mı geliyor? Ölümün varlığı yaşamı değerli kılan şey olabilir mi? Çünkü sonsuz bir hayat zamanla sıkıcı ve anlamsız hale gelebilir. Yüzyıllar boyunca aynı şeyleri görmek, aynı olayları yaşamak, belki de ölümsüzlük düşündüğümüz kadar cazip değildir. Dinler açısından da büyük tartışmalar doğacaktır. Birçok inanç sistemi ölümden sonraki hayat fikrine dayanır. Eğer ölüm biyolojik olarak ortadan kaldırılırsa bu inanç sistemleri nasıl şekillenir? İnsan ruhu ölümsüz müdür yoksa sadece beden mi? Bu sorular ölümsüzlük gerçekleşirse insanlık tarihinin en büyük teolojik tartışmasını başlatabilir. Ama ne olursa olsun ölümsüzlük fikri bizi büyülemeye devam ediyor. Çünkü ölüm korkusu insanın en derin korkusudur. Onu yenme ihtimali bile aklımızı cezbediyor. Kim bilir belki de biz bu sorunun cevabını görecek nesiliz. Belki birkaç 10 yıl içinde 80 yaşında bir insanın gençleşip yeniden 40 yaşına dönmesine tanık olacağız. Belki de bilincimizi dijital evrenlere aktararak bedenlerimizden bağımsız bir yaşam süreceğiz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sonsuz bir yaşam ister miydiniz? Yoksa ölümün varlığı mı hayatı anlamlı kılıyor? İşte asıl önemli soru bu. Çünkü ölümsüzlük yalnızca bilimsel bir mesele değil. Aynı zamanda felsefi, etik ve kişisel bir seçim. Belki de bilim bize kapıyı açacak. Ama o kapıdan geçip geçmeyeceğimizi karar verecek olan yine biz olacağız. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten merakın peşinden giden bir yolcusunuz demektir. Eğer bu yolculuğun devamını görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve en önemlisi yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Çünkü belki de ölümsüzlüğün sırrı yalnızca laboratuvarlarda değil, hep birlikte sorduğumuz bu sorularda saklıdır.